Hayatınızda hiç babam tek maaşla ev aldı, araba aldı, bize baktı. Ben çift maaşla ay sonunu zor getiriyorum dediniz mi? Ya da teknolojinin bu kadar gelişmesine rağmen neden daha çok çalışıp daha az kazandığımızı sorguladınız mı? Cevap sandığınızdan daha derin ve karanlık. Her şey tek bir pazar günü televizyonlarda yayınlanan bir konuşmayla değişti. O gün bir düğmeye basıldı ve dünya ekonomisi bir video oyununa dönüştürüldü. Bugün size okullarda anlatılmayan o hikayeyi anlatacağım. Paranın gerçekten öldüğü yılı ve neden tek kaçış yolumuzun blockchain olabileceğini. ...1971 öncesine gidelim. O zamanlar dünyada Bretton Woods sistemi hakimdi. Yani cebinizdeki dolar sadece bir kağıt parçası değildi. O kağıt kasada duran gerçek bir altının senediydi. Bir ons altın 35 dolardı. Devlet kafasına göre para basamazdı çünkü bastığı her dolar için kasaya altın koymak zorundaydı. Altın politikacıların elini kolunu bağlayan bir kelepçeydi. Ama Amerika harcamayı seviyordu. Vietnam Savaşı, sosyal yardımlar, para lazımdı. Kasadaki altından daha fazla dolar basıp dünyaya dağıttılar. Fransa gibi ülkeler bunu fark etti ve kağıtlarınızı alın, altınımızı geri verin demeye başladı. Amerika köşeye sıkışmıştı. Kasalar boşalıyordu. Başkan Nixon çıktı ve o tarihi yalanı söyledi. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Geçici olarak. O gün doların altınla bağı koptu. Para bir varlık olmaktan çıktı, sadece devletin sözüne dayalı bir kağıda dönüştü. O geçici durum tam 50 yıldan fazladır devam ediyor. Peki altın gidince ne oldu? Özgürlük mü geldi? Hayır. Modern kölelik başladı. Şu grafiğe iyi bakın. Bu modern iktisat tarihinin en korkunç grafiğidir. 1971'e kadar işçiler ne kadar üretirse o kadar kazanıyordu. 1971'den sonra üretim artmaya devam etti. Ama maaşlar yerinde saydı. Aradaki fark nereye gitti? Para basma makinesine yakın olanlara, bankalara, borsaya, süper zenginlere. Hükümetler sınırsız para basma gücünü eline alınca sizin cebinizdeki parayı enflasyon yoluyla çalmaya başladılar. Enflasyon, oy vermediğiniz ve itiraz edemediğiniz gizli bir vergidir. 1971'den önce bir kişi çalışarak 4 kişilik aileyi geçindirip ev alabiliyordu. Bugün 2 kişi çalışıp kira ödemekte zorlanıyor. Çünkü paranızın değeri çalındı. Paranızın içindeki emek buharlaştırıldı. Buna ekonomide Cantillon etkisi denir. Musluktan akan taze parayı ilk kim alırsa devlet ve bankalar fiyatlar artmadan harcar ve zenginleşir. Para size, yani maaşlı çalışana veya küçük esnafa geldiğinde ise fiyatlar çoktan artmıştır. Siz markete gittiğinizde her şey pahalanmış dersiniz. Hayır, eşyalar pahalanmadı. Sizin paranız eridi. Sistem sizi sürekli borçlu tutmak, sürekli çalışmak zorunda bırakmak üzerine kurulu. Çünkü karşılıksız basılan paranın bir değeri yoktur. Sadece güven vardır ve bu güven sizin emeğinizle finanse edilir.
1971'de bizi gerçeklikten kopardılar ve bir illüzyonun içine hapsettiler. İşte tam bu noktada 2008 krizinde Satoshi Nakamoto adında biri veya birileri çıktı ve dedi ki artık yeter. Bitcoin'in neden oluşturulduğunu sanıyorsunuz? Hızlı para transferi için mi? Ucuza kahve almak için mi? Hayır. Bitcoin 1971'de bozulan bu sistemi tamir etmek için geliştirildi. Bitcoin dijital altın gibidir. Çünkü Nixon'un yaptığı gibi kimse çıkıp ben arzı arttırıyorum, kuralları değiştiriyorum diyemez. Merkez bankalarının sınırsız basma gücüne karşı Bitcoin'in 21 milyon ile sınırlandırılmış matematiksel kesinliği vardır. Gerçek kripto paralar paranın kontrolünü politikacılardan alıp tekrar halka yani matematiğe verme çabasıdır. 1971'de açılan yara hala kanıyor. Cüzdanınızdaki paranın her geçen gün erimesi bir doğa kanunu değil, bir insan tercihidir. Bu sistemi değiştiremeyebiliriz ama kendimizi koruyabiliriz. Kripto sadece bir yatırım aracı değil, aynı zamanda finansal bir savunma sanatıdır. Siz ne düşünüyorsunuz? 1971 öncesi gibi altına dayalı bir sisteme dönmeli miyiz? Yoksa gelecek tamamen dijitalde mi? Yorumlarda buluşalım.